Bugünkü filmimiz bir kitap uyarlaması. Üç Silahşörler. Mükemmel bir film. Oy, yalan söyledim. Avete mai amato? Sì, vi perdono. La Constance! Çocukluğumuzda okuduğumuz hikaye kitaplarından ama aslında dünya klasiklerinden biri. Üç Silahşörler. Kitabın 3 seri filmi çekilmiş. Biz bu çerez grubunun sonuncusunu Türkiye'ye gelmeden gittik ve galasında sizin için izledik. Üç Silahşörler'in 3. serisi D'Artagnan. Martin Barberou'nun yönettiği 2023 yapımı bir epik aksiyon macera filmi. Filmde Alexander Dumas'ın 1844 tarihi 3 Silahşörler romanından uyarlanan 2 bölümlük epik destanın ilk filmi. Filmde Francis Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmari ve Eva Green rol alır. Carta bianca è autentica, dobbiamo rispettarne il contenuto. Vostra Altezza, il fallito attentato contro il re ha rivelato agli occhi di tutti l'esistenza di un complotto ai vertici dello Stato. Infiltrare tra i protestanti per svelare la congiura, per smascherare i traditori. Talora bisogna farsi passare per uno di loro. Maliyeti 39.1 milyon dolar olan filmin hasılatı 35 milyon dolar. Filmdeki Ruffles, Cheetos, Patos ve eklenen Doritos beceriksiz dövüşlerini geçiyoruz. Çünkü kitapta da zaten anlatılan şişme bir kahramanlık hikayesi. Zaten o dönemde dövüşlerin gerçekten nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ama şans bu kadar güler. Rahibeler normalde bakire olurlar. Yani o sırada protestanlık daha 100 yıllık bir mezhep. Ama Fransa'da 1600'lerde protestan rahibe şekli nedir bilmiyoruz tabii ki. Yani kitabın yazarı da bence çok dindar bir adam değildi ya da dinden çok fazla haberi yoktu. Qui est le père de cet enfant? J'ai oublié. Tu veux rien me dire? Très bien. Je dirais 3 mois, c'est ça? Bon, juin. Tu étais au domaine, mère me l'a dit. Şimdi ünlü yazar, adını anmayalım, telaffuz edemem, siyahi karakter yazmamıştır diye düşünüyorum. Çünkü siyahiler zaten 1600'lerde köleydi. Yani bu ayıbı örtmek için önce göze sokmak mı lazım? Onun yerine hiç siyahi koyma. İlla ki sana Hollywood siyah koymanı diretiyorsa figürasyona koy. O dönemde Fransa'da siyah kral varmış. Kitapta öyle bir bölüm yok. Zaten okurken de görüyorsunuz. Ama siyahi birini koymak için ekstra bir bölüm yazmışlar. Idris Annibal, principe di Assini. Gli amici mi chiamano Annibal, voi chiamatemi principe. Così come fa il mio padrino, Luigi, re di Francia. Adamın bir tanesi kalenin üstünden atlıyor ama bu mal diğer adamlar neden dolanıp geliyorlar? Yani hepsi aynı yerden neden gitmiyorlar? Kitapta böyle bildiğin, gözünde canlandırdığın kılıç sahneleri var. Ama ekipte kimse kılıç kullanmayı bilmiyor. A'yan B'yan elindeki kılıcı adamın kafasına da vurarak düşürme yani. Tabii ki her filmde olmazsa olmaz bir action. Kaleden baktıklarında gemiler yakındı ve ateş eden yakınken bunlar aşağı indikten sonra bu gemiler ne ara bu kadar uzaklaştı? Yukarılara çıktılar, ilk başta iple falan tırmandılar, dövüştüler, sonra dövüşün içerisinde o hengameden kaçtılar. Ama rejimi unuttu. Yoksa yönetmen viskiyi mi çok kaçırdı bilmiyoruz. Adamlar yaralı elemanlarla hiç saldırıya uğramadan aşağı kadar indiler. Burada filmi eleştireyim. Kadını rehine almak için kendisini vurmasına gerek yoktu. Yani teşvik olsun diye söylemiyorum tabii ki ama sadece film için söylüyorum. Orada atı vursan da zaten kadını rehine almış olurdun. Yani sonuçta koşarak gidemeyecek. Se mi uccidete non saprete mai dov'è Constance. Spara, D'Artagnan! Aramis. Quella notte gli uomini di Chalais la inseguivano.
Spara, D'Artagnan! Poteva morire sotto i vostri occhi. Ho salvato la vita. Film burada sona eriyor. Ama önceki bölümlerde asılarak ölmeyen Milady tabii ki üzerine ateş yağını düşünce de ölmez. Bir sonraki bölüme hikaye yaratmak için de çocuğunu babasından çalar. Bu bölüm tutarsa diye 4.'yü planlamışlar. Tutmazsa be. Piace tanto, signor Conte. Non ho potuto fare nulla. Ben bu filmi sinemada izler miydim? İzlemezdim. Galaya gider miydim? Gitmezdim. Ben sadece televizyonda izlenebilecek bir film olduğunu düşünüyorum. Yorum sizin. Bu tarz filmlerin devamı için lütfen beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Je dois te voir aussi en forme. Continue comme ça, tu seras bientôt plus gros que ma sœur. Hein. Je crois que j'ai trouvé un père pour son enfant. Un noble? Oui, je pense qu'il ne la laisse pas indifférent. Et cet homme est prêt à l'épouser dans son état? Dans l'état. Je te serai à jamais reconnaissant. T'es vraiment un frère pour moi. Un beau-frère. Si ton père accepte ma demande. Je porterai donc la robe pour toi, ma sœur. Merci.